Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İtalya, İngiltere fingir fingir işler. Geçtiğimiz günlerde İtalyan ve İngiliz Başbakan buluşmuşlardı. Sunak ve Meloni teyze. Bunlar bir araya geldiler. Ardından yaptıkları açıklamalar kamuoyunda yer etmeye devam ediyor. Peki ne diyorlar? İslam, Müslümanlık, Avrupa yerleri yok. He? Aynen öyle. Sunak ve Meloni abla yaptıkları açıklamalarda İslam'ın Avrupa ülkesinde Avrupalılarda yeri olmadığını, Avrupa ilkelerine aykırı bir din ve sentez olduğunu, onun için Avrupa kıtasının dışında olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bunun için Müslüman olan mültecileri Avrupa'ya almayacağız. Ortak çalışma yapmalıyız, girişimler yapmalıyız. İslam'ın Avrupa'da yayılmaması için adım atmalıyız dedi Meloni abla, Sunak abi. Sunak'ına da Meloni'sine de alın ikisini birbirine vurun. Sunak zaten kendisi bir Hint göçmeni. Kaçak göçek yollarla İngiltere'ye gelmiş bir babanın oğlu. Ve şimdi kalktı ki biz istemiyoruz göçmenler gelmesin diyor. Ama altını çiziyor. Müslüman göçmenler gelmesin. İnekçi göçmenler gelsin. Onun mezhebinden, onun dininden. Bilmem neler gelsin. Ama Müslümanlar gelmesin. Tamam, mülteci olarak gelmeyiz ama oraları fethetmeye geliriz. Atalarımız yapmaya çalışmış. Atalarımız Viyana'nın kapılarına kadar dayandık. Oralara kadar geldik. Bir şekilde geri kaldık, geri gittik. Şimdi sevgili dostlar, konu esasen odak noktası şu. Bunların bize bakış açısı değişmedi. Geçmişte de aynıydı. 1000 yıldır aynı, 5000 yıldır aynı, yıllardır aynı. Ve şimdi de hala aynı. Ulan zangoçlar, biz size gelmeyiz ama siz bizim zenginliklerimizi çalıyorsunuz. Siz bizim diyarların petrolünü, gazını, altınını, uranyumunu, madenlerini, her şeyini sömürüyorsunuz. Ondan sonra gelmeyin. Gelirik ulan, gelirik. Her tarafa da geleceğiz. Allah'ın yarattığı bu dünyada her tarafa da gideceğiz ve dahi gidiyoruz da. Bugün böyle konuşuyorsunuz. Yarın Türkistan orduları kapınıza dayandığında göreceğim ben sizi. Sevgili dostlar, bunlar bir şekilde bizimle böyle papaz derler ya, onların tabiriyle papaz olmak istiyorlar. Çünkü Türkiye önderliğinde Türk devletleri güçleniyor. Daha da güçleniyoruz. Daha da güçleneceğiz. Teknolojide, ilimde, bilimde, fende. İnşallah vakti ve saati geldiğinde dünyaya yön veren bir yer olacağız ve dahi oluyoruz da. La zangoçlar, o zaman siz bize gelmeyin ha. Biz sizi kabul etmeyeceğiz. Mülteci Avrupa. Bir şekilde Avrupa Birliği dağılacak. Zaten dağılmanın emareleri var. Moskov ayısı onların tepesinde bozayı pişirecek. Avrupa Birliği kendi içine birbirine düşecek. Amerika zaten kendi içine birbirine düşecek. Ama bizler birleşiyoruz. Türkiye önderliğinde Türk devletleri birleşiyor. Türk İslam devletleri birleşiyor. Biz yolumuza daha güçlü bakacağız Allah'ın izniyle. Amerika önderliğinde Kızıldeniz'de Husilere karşı, İran destekli Husilere karşı yeni bir girişim misyon başlatıldı, görev başlatıldı. Kızıldeniz'den geçecek olan kargo gemilerini koruma misyonuna kimler katılıyor? Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Bahreyn, Seyşeller, Hollanda, Norveç, İspanya. Hatta tamam, bir şeyler böyle bir Haçlı ittifakı kurmuşlar ama içinde Bahreyn var. Ula Bahreyn ne yapacak orada? Kayıklarla gelip, hücum modlarla gelip bir operasyon mu yapacak? Bahreyn niye ki? Bahreyn neyi var? O bir taraftan Seyşeller. Artık nasıl dokunuyorsa. Ula Seyşeller ne yapacak orada? Palyaçoluk mu yapacak? Herhalde onlar paranın ağzını açacaklar, kesenin ağzını açacaklar. Onların maddi yönden kurulan ittifakı destekleyecekler. Burada şimdi İran ve İran'ın proksilerine karşı, proksiler evet İran'ın beslediği, İran'ın uzantısı yerler. Bir taraf Yemen'deki Husiler, o bir taraf Lübnan'daki Hizbullah, Suriye'deki uzantıları, bilmem nerede her tarafta bunlar varlar. İran var. İran bu konuda baya bir yayılmacı politika izliyor. Ama baktığımız zaman Suud yok. Bae yok. Mısır o da yok. Allah. La niye yok bunlar? Niye yok? Hali hazırda Yemen'de 10 yıldan fazladır Suud önderliğinde Arap İttifakı İran destekli Husilere karşı bir savaşın içinde. Daha da çok başlarına bela almak istemiyorlar. Çünkü Husiler geçtiğimiz yıllarda Suud'a birkaç tane balistik füze atmıştı. Suud'un petrol tesislerine, rafinerlerine. Bunu tekrar yaşamak istemiyor Suudi Arabistan. Onun için ben yoğum ama arka kapıdan Bahreyn üzerinden ya da kapalı kapılar ardından size dolarlarınızı veririm. Maddiyatınızı ben karşılarım mı diyor. Suud, Mısır daha böyle yavaş yavaş İran'la normalleşmeye başlıyorlar. Tekrardan geri karşılarında İran ve İran'ın desteklediği örgütleri görmek istemiyor. Proksilerini görmek istemiyor. Türkiye var mı? Ulan Türkiye'yi çağırırlar mı hiç? Hiç çağırırlar mı Türkiye'yi?
Ama öyle bir konumdaki arkada haritayı görüyorsunuz. Bizim desteklediğimiz Somali, Türkiye-Somali bir ve beraberdir. Somali'de Türkiye'nin en büyük yurt dışındaki olan üssümüz bulunmakta. Somali, Mogadishu'da bulunan üssümüz. Tam da Somali'nin geçiş noktası. Karşımız Yemen, bu taraf Somali. Türkiye, Somali. Hani kaçamıyoruz, tüm işlerin çıkış noktası bize yansıyor, burnumuzun dibine geliyor. Bakalım Pers kafalarının devamı olan Husiler, Yemen'deki Husiler Amerikan uçak gemisinden füze atacak mı yoksa göstermelik piu piu sağa sola denizin içine mi atacak? Bunlar anlaşmayı çok iyi severler. Amerika, İran arkada anlaşırlar, olan yine Müslüman diyarın olur. Geçiyorum Balkanlara. Bulgaristan 2024 itibariyle Rusya'dan petrol alımını ve her türlü benzin, mazot falan filan alımını durduracağını duyurdu. Hoppa. Bulgaristan bunu Rusya'ya karşı karar aldıysa Bulgaristan'ın da işi zordur. Niye? Çünkü Rusya şunu görüyor. Bulgaristan, Sırbistan işte buralarda benim uzantılarım var. Buralar bana karşı Amerika ile işbirliği yapamaz. Bana karşı İngilizlerle işbirliği yapamaz. Fikriyatı ve düşüncesi var Kremlin'de. Şimdi Bulgaristan böyle bir karar aldı. Avrupa Birliği. Avrupa Birliği Bulgaristan'ı her daim sıkıştırıyor. Rusya ile ilişkiyi kes, Rusya'dan ticareti kes, onu kes, bunu kes. Avrupa Birliği'nin baskısından sonra Bulgaristan Rusya ile tüm ticareti durdurma kararı aldı. Peki Bulgaristan gaz, benzin, petrol falan bu ihtiyaçları nasıl giderecek? Türkiye. Bulgaristan tüm bu ihtiyaçları yakın zamanda hem Türkiye hem de can kardeş Azerbaycan üzerinden giderecek. Daha geçtiğimiz günlerde sizlere anlatmıştım. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev Sırbistan'a gittiydi. Sırbistan'da Azerbaycan gazının Sırbistan ve Bulgaristan'da dağıtımını içeren o boru hatlarının açılışı vardı. Her şey Türk Devlet Hakları'nın kontrolünde. Türkiye bir enerji merkezi haline geldi. Rus gazı, Rus petrolü, Türk gazı, Türk petrolü, bilmem Irak'tan gelen gaz, petrol. Hepsi Türkiye üzerinde birleşip Avrupa'ya dağıtılıyor. Bulgaristan'a da bu gaz, petrol ihtiyacını Türkiye giderecek canım. O yeter ki eurocukları, avrocukları hazır etsin. Bulgaristan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Rusya ile devam ediyorum. Rusya, Kazakistan, Belarus ve Moldova üzerinde yeni bir hamleye başladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin, Kazakistan, Belarus, Moldova vatandaşlarının Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıracak kararnameyi imzaladığı duyuruldu. Nasıl olacak? Önceden 5 yıl Rusya'da yaşama zorunluluğu bulunan Kazakistan, Belarus, Moldova vatandaşlarının artık bu şartın aranmayacağı. Hani 5 yıl yaşama şartının olmadığı, isteyen Kazakistan, Belarus, Moldova, bakın özellikle buralar, bu vatandaşların Rus vatandaşlığına çok kolay şekilde hiçbir zorluk yaşamadan ve yıl şartı aranmadan geçeceği duyuruldu. Bu kararname Putin tarafından imzalandı. Şimdi Rusya zaten Kazakistan'la böyle iki ileri bir geri adımlar vardı. Kazakistan'da %20 %30 oranında Rus vatandaşı yaşamakta. Rusya'dan oraya gelip oraya yerleşen aileler var, çoğalan aileler var. Kazakistan'daki halihazır Kazakistan Türklerinin işte Rus vatandaşlığı almışlığı var. Birçok içine girmiş konu ve Rusya Kazakistan'daki uzay üssünü orayı bırakmak istemiyor. Kazakistan'la ilişkileri çok yönlü tutmak istiyor. Belarus, Moldova ona en yakın coğrafyalardır. Orada Rus vatandaşları çoğunlukla yaşamakta. Onlarla ilişkileri daha da geliştirmek istiyor. Şimdi bu taktiği, bu yöntemi, bu tekniği diyelim Türkiye'de uyguluyor. Nasıl? Mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her Kıbrıs Türk'ü Türk vatandaşlığına başvurup alabiliyor. Türk soydaşlığı babında dünyada Türkiye bu konsepti uyguluyor. Bu çok yerinde net bir uygulamadır. Bizler bundan çok memnunuz. Ama Rusya bu işi yenisin yeniye uyanmaya başladı. Acaba Türkiye'yi gördü. Türkiye'de mi böyle bir uygulamadan ilham aldı? Evet, durum ortada. Rusya bunu hayata geçiriyor. Ruslar onu yapar, bunu yapar, şunu yapar. Bizler Türk devletleriyle ilişkilerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Kazakistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Daşnaklar, Zirtakiler, Cüce Kıbrıs Rumları hallin millin bir işler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Masanın etrafına toplanmışlar. Habire bir kağıtları imzalar atıyorlar. Evet. Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları askeri işbirliğini arttırma, ittifakları genişletme yönünde yeni bir antlaşmaya imza attılar. Daşnaklar, Zirtakiler, Cücük Rumlar Türkiye'ye karşı, Türklere karşı birleşiyorlar, ittifak yapıyorlar. Üçü bir arada. Tamam canım, biz de üçüne bir çakarık. Tam çakarık.
Bunlar adam olmayacaklar. Bunlar illa da illa vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Türk tokadı ye. Adamlar artık kaşarlandılar. Canları durmadan Türk tokadı istiyor. Tamam canım. Tamam. Sizi mi kıracak? Ey Ponçik Yunan. Ey Daşnakistan. Ey Cücük Rumlar. Topunuza yetecek evelallah tokadımız vardır. Bir sağa bir sola, bir ona bir buna. Hani burada şakayla karışık anlatıyoruz ama sevgili dostlar, bu bit, pire, böcük ne varsa bunların bir araya gelmesi uzun vadede Türkiye için sıkıntı. Hani iyi bir durum değil ama Türk devlet haklı. Bunların atacağı her adıma karşı bizler de tedbirlerimizi geliştiriyoruz, adımlarımızı atıyoruz. Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle tatbikatlar son sürat gelişiyor. Meydan boş değil. Çok güzel tatbikatların görüntülerini yayınlamıyorum ama an ve an son sürat çalışmalar devam. Rusya, Türkiye, İngiltere arada hancır fincir gerilimler olmaya başlıyor. Putin, Erdoğan'a kızmaya mı başlayacak iddiaları Rus basınında. Neden? Ne oluyor? Türkiye-Rusya yakın ilişkiler, Putin-Erdoğan yakın ilişkiler. Hani böyle çok da birbirimizi sevdiğimizden değil de menfaatlerimiz gereği yakın ilişkiler. Şimdi İngiliz mayın arama gemileri Karadeniz'e açıldı. Boğazlardan geçti. Türkiye buna izin verdi. Rus basını diyor ki Türkiye Rus savaş gemilerini boğazlardan geçirmiyor. Sadece Rus savaş gemileri mi? Ne İngiliz'in, ne Amerika'nın, ne onun bunun kimsenin savaş gemisi boğazlardan geçirtmiyoruz. Türkiye boğazları kapattı. Ama İngilizlere bir istisna verdi. İngiliz mayın arama gemisi boğazlardan geçip Karadeniz'de Ukrayna'ya doğru yol almaya başlıyor. Ruslar diyor ki Türkler İngilizlerle ilişkileri çok geliştiriyor. Daha geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye yapılan ziyaretler, İngiliz bakanların Türkiye'ye gelmesi, savunma bakanları noktasına yapılan antlaşmalar ve Türkiye, Bulgaristan, Romanya bu Karadeniz'deki mayınların bulunup imha edilmesi misyonuna İngiliz mayın arama gemisi de katılıyor. Türkiye buna izin verdi. Şimdi Türkiye ikinci İngiliz mayın arama gemisine de izin verecek. O da boğazlardan geçip Ukrayna'ya doğru gidecek. Peki Rus savaş gemileri niye geçmiyor? Türkler bizi niye böyle geriye bırakıyor? La oğlum manyak mısınız? Sizinkiler savaş gemisi. Bunlar mayın aramaya geliyor. Hem de mayın arama misyonunu biz oluşturduk. Türkiye önderliğinde Bulgaristan, Romanya. Mayınları bırakan kim? Ulan Moskov ayusu, mayınları da sen bıraktın. O vodkayı az çek. Çekiyorsun vodkayı, başımıza yolluyorsun mayınları. İngiliz'i de sevdiğimizden değil ama ve lakin burada Türk devletinin âli çıkarlar noktasında, Türk milletinin çıkarları noktasında bu adımlar atılıyor. Ayrıca Rusların bunu böyle abartı anlatmasındaki altında yatan sebep ise şu sevgili dostlar. Türkiye İngiltere daha da yakınlaşıp Tayfun savaş jetleri ve Kaan 5. nesil savaş jetimizin motorunu İngilizlerle beraber ortak üretme hamleleri, girişimleri Rusları rahatsız ediyor. Rusya çünkü Türkiye'nin Rusya'dan savaş jeti almasını istiyor ve hatta Rusya'nın Türkiye ile savaş uçağı üretiminde ortak olup Su-35 savaş jetlerini ortak üretme mesajları vardı. Dengeler, ekonomi, para, ilişkiler. Ulan ne İngiliz'i, ne Rus'u, ne Amerika'sı, biz çıkarımıza bakarız, ona göre adımlarımızı atarız ve dahi atıyoruz da. İngiliz mayın gemileri Karadeniz'de. Türkiye kapıyı açtı. Devam. Ve Irak, Kerkük, Musul, Tusurmatu, Süleymaniye. Seçimlerde son durum nedir? Uzunca bir yıl aradan sonra 10 yıldan sonra ilk kez Irak'ta yerel seçimler yapılıyor sevgili dostlar. Irak'ta biliyorsunuz federal bir yapı bulunmakta ve bu noktada İran Kuzeyi Bölgesel Yönetiminde yapılan seçimlerde tabi bizim esas gözümüz orada. Hani Bağdat'ta falan filan seçimlere çok ilgilenmiyoruz ama Türkmen diyarı, Musul, Kerkük, Süleymaniye buralardaki seçim sonuçları bizi yakından çok ilgilendiriyor. Yerel seçimler, meclis seçimleri ve bu seçimlerin ardından valilik seçimleri yapılacak. Şimdi Kerkük'teki, Musul'daki yerel seçimler sonuçları çok da iyi gitmiyor. Maalesef iddialar bu yönde. Bugün akşam saat 5 itibariyle seçim sonuçları dünyaya duyurulacak. Türkmen Cephesi tarafından yapılan açıklamada Türkmenlerin oy kullanması birçok noktada engellendi. Türkmenlerin yok işte kimlik kartın eskidir, yok bilmem neyin şudur, yok işte adresin doğru değil falan diye birçok Türkmen vatandaşı oy kullanmada sıkıntı yaşadı, oy kullanamadı ve bu hengamenin içinde maalesef il meclis seçimleri noktasında Kerkük'te Talabaniler önde, Musul'da Barzaniler önde. Peki ya Türkmenler? Türkmen cephesi hani ilk kez 17 Türkmen partisi bir cephe kurup bir araya geldiydi. Maalesef 3. durumunda. Arkada resmi olmayan seçim sonuçlarını görüyorsunuz. Talabaniler, Barzaniler ve Türkmen cephesi. Oy oranları böyle. Burada şu da olduğu iddia ediliyor.
birçok Türkmenin oy kullanmadığı gibi, daha doğrusu kullandırtılmadığı gibi, o bir taraftan alingili tilingirli işlerle nüfus kayıtları silinen Türkmenler hani adres gösteremiyor, gidip oy veremiyor. Adamın kimliğini engellemişler, orada kendisini gösteremiyor, gidip oy veremiyor. Bu tür birçok olay yaşanmıştı. Amerika'nın Irak'ı işgalinde, bu Musul'da, Kerkük'te, Süleymaniye'de burada birçok nüfus kayıtları silindiydi, yakıldıydı, yok edildiydi birileri tarafından. Biliyorsunuz. Johnny'ler işleri allak bullak her şeyi karıştırdılar. Ve hatta ki şunlar da olduğu iddia ediliyor. Birçok Türkmenin gidip Barzanilere, Talabanilere de oy verdiği iddialar arasında. Maalesef. Bu olur yani, olur. Türkiye'de de oluyor, Kıbrıs'ta da oluyor, Azerbaycan'da da oluyor. Yani adam gidip illa işte şu ittifak oy vermiyor, ona veriyor. Türk olabilir ama kafa bambaşka. Devşik çalışıyor. Bu işte İran'ın da Pers kafalarında çok fazla banmak işleri var. Onlar da ortalığı bayağı bir fazla karıştırdılar. Haçlı Şabiler bölgede inanılmaz derecede ortalığı birbirine karıştırdı. Sıkıntı yok. Türk devlet haklı. Topunun hakkından gelecek tedbirler, önlemler alınmıştır. Asla ve kat'a ne Kerkük'te, ne Musul'da, ne Süleymaniye'de, Tusurmatu'da, Türkmen diyarında bu yapıyı değiştirecek bir girişime asla izin vermez. Oralar bizim misak-ı millimizdir. Oralar Türkiye'nin güvencesinde, garantisindedir. Herhangi bir değişiklikte, herhangi bir devlet kurma girişiminde anında Türk'ün balyozu depelerine iner. Kerkük Türktür, Türk kalacak. Bu oyun bozulur. Türk devlet haklı, misak-ı millimizi öyle alingili tilingirli işlerle yapıyı değiştirip birilerinin ellerine geçmesine müsaade etmez, etmeyeceğiz, etmedik. Türk devlet haklı, onların oyunlarını bozar dedim ve Kerkük'e Türkmen vali mi geliyor? Evet, Türkmen cephesinden yapılan açıklamada Kerkük'te Türkmen vali seçileceği yönünde çalışmaların başladığı ve Kerkük'te Türkmen vali dönemi başlayacaktır Allah'ın izniyle. Diyoruz ya, onlar oyun plan kurarlar ama onların planlarını alt edecek planlar Türk devlet haklı bizler de yapar, kurar ve hayatta devam ederiz. Kerkük, Musul, Süleymaniye, Türkmen diyarındaki kardeşlerimize selam olsun. Bizler doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam eden aziz ve necip bir milletin has evlatlarıyız. Bizler asla ve kat'a geçmişten bugüne küffara baş eğmemiş kutlu bir milletin has evlatlarıyız. O zaman ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızılelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.